La Picota, Kolombiya'nın en tehlikeli suçlularının tutulduğu hapishane. Ve bu hapishanede para kuralları değiştirebiliyor. Silah ve uyuşturucu hapishanenin içinde alınıp satılıyor. Mahkumlar alkollerini hücrelerinde üretiyor. Bu hapishanede güç de satın alınabiliyor. Parası olan bazı mahkumların içeride kişisel korumaları bile bulunuyor. Bugün Kolombiya tarihinin en büyük hapishane baskınına, yani Operasyon Domino'ya katılmak için buradayım. Polisle birlikte bu hücrelere gireceğim. Hapishanedeki yasa dışı madde aramalarına katılacağım. Bu gördükleriniz bugün düzenlenen hapishane baskınında yakalandı. El yapımı bıçaklar, telefonlar, litrelerce alkol ve uyuşturucu. Gardiyanlar da bilmiyor bu maddelerin hücrelere nasıl sokulduğunu. Yakalanan mahkumlar da. Maddeler ortada ama kimsenin haberi yok. Y no me venga a mentir en la cara. Aquí nos extorsionan todos los días. Todos los días. Ve bu hapishanede bir Türk vatandaşının kaldığı hücreye de gireceğim. Yukarıda gel bir şey göstereceğim. Turko dersin. Türkiye mi yazıyor? Dışarıda polis hazır. İçeride mahkumlar birazdan yaşayacaklarından habersiz. İsyanları ve firarlarıyla ünlenen La Picota hapishanesine domino operasyonu başlıyor. Şimdi içeri giriyoruz. Sabah saat 6. Şu anda Kolombiya'daki 124 hapishanede aynı anda başlayacak operasyonun en kritik ayağı için La Picota'ya gidiyoruz. Kolombiya'daki en sorunlu hapishane olduğu için Adalet Bakanı da bugün burada olacak. Bu hapishanede kartel liderlerinden tetikçilere, siyasetçilerden teröristlere kadar birçok farklı mahkum bulunuyor. Burada devlet yıllardır düzeni kontrol altına almaya çalışıyor. Hapishaneye girerken ilk güvenlik noktasında kimliklerimiz kontrol ediliyor. Güvenlik noktasında omzunda Amerikan bayraklı bir asker görüyoruz. İçeriye doğru ilerledikçe baskının boyutunu daha da net hissediyoruz. La Picota. Dışarıdan bakınca sıradan bir hapishane gibi görünüyor ama içeri girdiğinizde bunun çok daha büyük, çok daha karmaşık bir yapı olduğunu anlıyorsunuz. 8 kattan oluşan bu ana binada 9.000'den fazla mahkum tutuluyor. Yani resmi kapasitenin 2 katından fazla insan içeride her an kontrolden çıkabilecek bir baskı yaratıyor. Mahkumların iddiasına göre burada bazı gardiyanlar yolsuzluğa bulaşmış. İçeriye her türlü nesnenin sokulabilmesi de La Picota'yı hapishane baskınının, yani Operasyon Domino'nun en kritik merkezlerinden biri haline getirdi. Bakanla birlikte içeri giriyoruz. Koruma ekipleri, askerler ve polislerle birlikte yaklaşık 100 kişilik bir ekip aynı anda hapishaneye giriyor. Evet, şimdi önden bakan gidiyor ve baskına başlamak üzereyiz. Bir baskın anı olduğu için normalde uygulanan hiçbir giriş protokolüne uymuyoruz. Ve suçluların tam arasına geldik şu anda. İçeriye girdiğimiz o an mahkumların hücrelerinden yeni çıkarıldığını fark ettim. Hepsi burada. Orta alanda toplatılmış bekletiliyorlar. Yüzlerinde aynı şaşkınlık ifadesi var. Ne olduğunu anlayamadan bekliyorlar. Ve şimdi hücreleri arayacağımız için mahkumları ortadaki avluya topladılar. Aralarında seri katillerin, siyasilerin, teröristlerin ve uyuşturucu kaçakçılarının olduğu bu insanlar daha biraz önce kendi rutinlerinin içindeydiler. Polisler hücreleri ararken kameraları gören mahkumlar da içerideki düzeni bize anlatmaya başladı. Alto todo de cabezas, caballero, por favor. Hay comida y agua, no hay luz. Quedan todo el día sin agua, sin luz. Mahkumların anlattıklarını o anda doğrulamamız mümkün değildi. Ama hepsinin şikayeti aynı yere çıkıyordu. Y hay negocio con la comida en este.
Birkaç dakika sonra gireceğimiz hücrelerse içeride herkesin eşit olmadığını bize gösterecekti. Hoy he pedido un plato del bife que nos dan, de la comida que nos dan, para que le comenzamos también y aparte. O sea, para la comida. Kameraları, kalabalığı ve özellikle Adalet Bakanı'nı gören mahkumlar bunun sıradan bir arama olmadığını anladı. Tepkiler büyüdü ve doğrudan hapishane yönetimine yani İMPEK'e yöneldi. Derechos humanos, corrupción, 24/7, no agua, mierda, comida, paga, precisa que tú quieres, comandos, yo tengo film todo un año. ¿Qué es tú? No puedo tener tiempo tú. Todo corrupción. Mahkumlar ilk şaşkınlıklarını attıktan sonra da içeride dönen düzeni kameraların önünde Adalet Bakanı'na anlatmaya başladılar. Bu görüntülerin basında yayınlanacağına zaten inanmıyorlardı. Konuştukları için ceza alabileceklerini, hatta başka bir bölüme de sürülebileceklerini biliyorlardı. Ama yine de konuştular. A veces nos encierran sin bañarnos. Y estoy seguro que después que yo hable, porque estoy asumiendo mi responsabilidad después que yo hable, seguro me cambia. Ben de o anda orada bulunmanın bana verdiği bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Ve onların anlattıklarını kesmeden size aktarmayı hem bu insanlara hem de size karşı bir sorumluluk olarak görüyorum. De salud, condiciones de hacinamiento, las que estamos como tomando pasos que desafortunadamente no van al ritmo que siempre queremos nosotros. Estamos en esa pelea. Hemos venido dando la intención desde Cali, por ejemplo. No van a esperar a que el privado de la libertad salga y quede por allá solo, en la inmunda, sin saber qué hacer, y para dónde va, sin cómo conseguir un empleo, sin ayuda psicológica y terminar otra vez haciendo parihuetas. Necesitamos es que el Estado se vuelque sobre el ciudad de libertad. Es decir, So I speak Gigi says it. In this place is a shame for Colombia, no? Soon will come the documentary from Netflix, HBO, up everything, you know. It's gonna be an international scandal. It should be a shame of this place, no? How it works, how people behave here, the water, the electricity, or you cannot eat the food. Should be ashamed of Colombia. You should represent Colombia in a better way, you know? And cooperate with Pedro, Gustavo Pedro, again. Shame. You should be ashamed of this place. This place is the prison. This place is a factory for generating money, robbing, selling, entering whatever you want. You know? This is the reality. This is working against the president's ideology. Contra. Creación grande Colombia. Aquí, p*** Colombia. Internacional. estamos trabajando porque esas condiciones que parecen difíciles cada vez mejoran. Obvio. Ustedes van a convencer. ¿Quién es el que más tiempo lleva acá? Hay gente con 14 y 18 años, pero le digo... No, pero ya le digo una cosa. Lo que usted está hablando aquí es una realidad virtual. Con un altísimo respeto se lo digo. Me parece que me está mintiendo. Y somos hombres. Aquí todos somos hombres. Le quito los uniformes a todo eso y aquí todos somos hombres. Y no me venga a mentir en la cara. Porque lo que usted está hablando es una realidad que no existe. No hay garantías de nada. No hay agua, no hay comida, no hay medicina. Usted me está hablando de política. Y las políticas mínimas son que aquí hay gente que ni siquiera tiene cómo comer. La comida llega hecha con ratas. Entonces, si me da una indignación, y yo le pido disculpas a usted, porque me da indignación que no vengan a caer mentiras en la cara. Pero voy a decir una cosa con mucha altura. Porque Dios nos dio la oportunidad que usted llegara acá. Usted pertenece a un gabinete. Yo estoy aquí porque yo iba a pertenecer al gabinete del doctor Edmundo González, ¿oyó? Aquí nos extorsionan todos los días. Todos los días. Todos los días. Desde el que manda arriba hasta el último. Y yo estoy hablando por mí, para que no venga a decir que yo estoy hablando por mí. Todos los días. Usted puede vivir en su casa 24 horas con agua, nosotros no. Nosotros no. 1 hora con agua, 2 horas con agua. A veces nos encerramos sin comer, a veces nos encierran sin bañarnos.
¿Eso es dignidad? ¿Eso es dignidad? Burada şikayet edilen şey sadece kötü koşullar değildi. Şimdi göreceğimiz hücreler içeride parayla kurulan düzeni bize açıkça gösterecekti. İlk önce maddi durumu iyi olmayan sıradan bir hücreyi size göstereceğim. Burada Meryem Ana'yı çizmişler bu arada sanırım kurşun kalemle. Burada bir mikrodalga fırınları var ve işte mutfak eşyaları, soğanlar, mandalina görüyorum. Yine tuvaletler aynı sistem. Burası da diğer yataklar. Şimdi de size paranın içeride neyi değiştirebileceğini göstereceğim. Evet, şimdi burada hücrenin içerisinde neler var hep birlikte bakalım. Buradaki hücrelerin aslında hepsi mahkumların maddi durumuna göre değişebiliyor. Şu anda maddi durumu çok iyi olan bir mahkumun hücresindeyiz. Bunu da buradaki dolaplardan, kıyafetlerden, pek çok farklı ayakkabıdan, hatta burada da ayakkabılar devam ediyor ve yani muhtemelen hepimizden çok daha fazla ayakkabısı var. Bu durum benim çok garibime gitti arkadaşlar. Burada bu kadar kıyafeti, ayakkabıyı ne için kullanır bir insan hiçbir fikrim yok. Ama burası buradaki hücreler arasında en temizi ve en bakımlısı diyebilirim. Beş dakika bulunmak bile insanın canını sıkmaya yetiyor. Bir ömür burada nasıl geçiriyorlar? Gerçekten çok merak ediyorum. İçeride gel bir şey göstereceğim. Turko Dersim. Türkiye mi yazıyor? Dersim mi? Oha, Şimdi- Türko, Dersim ve Türkiye'm yazıyor. Burada Kur'an-ı Kerim de var. Türkçe meali ve ama yani çok şaşırdım çünkü şu an burada kalan bir Türk yok bildiğimize göre. Çünkü 2 kere sorduk ama geçmişte, hatta yakın zamandaki bir geçmişte burada tam olarak bu yatakta bir Türk yatmış. Evet, şimdi köpekle aramalara başladık. Eğer ki bir şey yakalarlarsa zaten havlamaya başlayacaklar. Şu an ilk 2 hücre temiz çıktı. Hücre anlamında. Burada herhangi bir illegal bir madde varsa onların hepsini bulacağız. Arkamda mahkumlar polislerle konuşuyorlar ve birbirlerine laf atıyorlar. Tam bir film sahnesi gibi ama burası gerçek hayat. Tipler de gerçekten filmlerdeki gibi. Buradaki gardiyanların ofisi de bu şekilde. Aslında onlar da burada birer hapis hayatı yaşıyor. Çalışma alanları bu. Bu masada gördükleriniz Adalet Bakanı sayesinde ele geçirilen yasaklı maddeler. Ama bugün görünür hale gelen şey sadece bunlar değil. Hapishanenin içindeki ekonomik düzendi. Ve arkamda şu anda hücrelerden çıkan şeyleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bir sürü bıçak, bir sürü telefon ve aslında en önemlisi de pek çok uyuşturucu poşetler orada görebilirsiniz. Alkoller, pek çok silah yapmışlar içeride. Muhtemelen bunları kendileri elle yapmış. Yani ranza parçalarından falan kestikleri parçaları sivriltip bıçak haline getirmişler. Pek çok sayıda, yani sayısını bilmediğim kadar burada uyuşturucu madde var ve bir sürü telefon. İçeride herkes bayağı normal hayatına devam ediyormuş gibi yani. Özellikle bu bıçakların yakalanması içeride belki de pek çok insanın hayatını kurtardı. Çünkü içerideki herkes tehlikeli olduğu için tabii ki böyle bir şey birisinin ölümüyle sonuçlanabilirdi ve şu anda bunun önüne geçmiş oldular. Bu dışarıdan sokulmuş belli. Yani buraya ya drone aracılığıyla ya da gelen birisi bir şekilde bunu sokmuş. Burada yapması çok zor. Şunlar da tahmin ediyorum ki ranza parçalarından kestikleri şeyler, daha sonrasında kendileri sivriltmişler. İnanılmaz sayıda
uyuşturucu var arkadaşlar. Şu gördüklerinizin, şu paketli olanların hepsi uyuşturucu ve bu insanlar içeride bunları kullanmaya nasıl devam ediyor anlamış değilim. Evet, bizim için hatta bir parça açıyor. Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz bütün poşetler Para mezclar con esto. çok fazla, yani burada herhalde 1 kilo falan vardır diye tahmin ediyorum. Bu kadar sayıda ürün ve uyuşturucu çıkacağını tahmin etmiyordum açıkçası. Yani benim tahminimden de fazla burası. En garip buldukları uyuşturucuyu soruyoruz. Y en este operativo sí, cocaína, marihuana, Pembe kokain bulmuşlar. químico alucinógeno que su aspecto es de color rosa. No, es alucinógeno como la cocaína. Un poquito más fuerte que la cocaína. Burada en sıra dışı bulduğunuz uyuşturucu nedir diye sorduk. Tutti diye bir şey bulmuşlar burada. O da halüsinasyonu görmenizi sağlayacak bir uyuşturucuymuş. Onu dahi bu hapishaneye sokmayı başarmışlar. Burada sadece kimyasal uyuşturucuları görüyorsunuz. Bir de pek çok sayıda esrar bulundu arkadaşlar. Onlar inanılmaz derecede koktuğu için sanıyorum ki buraya koymadılar ama içeride bulunan esrar sayısı kilolarca ve gerçekten şok edici. Evet, şimdi bakan geldi, bulunanlara bakıyor. Bakan ve hapishane müdürü burada bu masaya bakıp gardiyanları tebrik etti. Hapishane baskınında yakalanan bunca şey. O an aklıma Rick and Morty'de geçen o monolog geldi. Yuhalamalarınız benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Neleri alkışladığınızı da biliyorum. Bu masadakiler öyle bir anda ortaya çıkmadı. Bunlar her gün bir şekilde hapishaneden içeri girdi. O an hepimizin aklında aynı soru. Bunca yasaklı madde içeri nasıl girdi? This place is the prison. This place is a factory for generating money. Robbing, selling, entering whatever you want. Vamos a reforzar con unos controles de seguridad que estamos coordinando con el ejército, pero claramente los controles no han sido suficientes y esa es nuestra preocupación, poder tomar medidas adicionales para evitar este tráfico interno, porque al interior de las cárceles pues también es muestra de que hay mafias y también tenemos que atacar las mafias dentro de las cárceles. İşte bu baskını tarihi yapan şey de bu. Çünkü burada yakalananlar sadece el yapımı bıçaklar, telefonlar, alkol ya da uyuşturucu değil. Bunların her biri bu hapishanenin içinde devlet dışında ikinci bir düzen kurulduğunu gösteriyor. Burada para sadece bir ayrıcalık sağlamıyor. Kuralları değiştiriyor. Parası olan mahkum koruma veya daha iyi bir hücre satın alabiliyor. Telefona, alkole, uyuşturucuya ve daha rahat bir yaşam alanına erişebiliyor. Aklımda tek bir soru. Biz buradan çıktıktan sonra buradaki düzen değişecek mi? Bakansa burada bu düzene karşı savaşacağının sözünü verdi. Şimdi bakanı dünyada dinleyecek olan insanların bu hapishane hakkında neler bilmesini istediğini sormanı rica edeceğim senden fırsat bulduğumuz zaman. ¿Qué quieren decir para la gente ese esfuerzo que están haciendo, que están viendo la primera vez? Desafortunadamente no vienen a hoteles. Tenemos que brindar condiciones dignas para las personas privadas de la libertad, pero también tenemos que poner orden en las cárceles. Este operativo es muestra de ello y queremos darle un mensaje a la sociedad de que el gobierno de la mano del IMPEC está haciendo todos sus esfuerzos para impedir que se siga delinquiendo desde las cárceles. La Picota'da mahkumları ayakta tutan şey büyük umutlar değil. Aslında küçük rutinler. Çalışmak da bu rutinin en somut parçalarından birisi. Kolombiya hükümeti hapishaneden erken tahliye olmak isteyen mahkumlara hapishanede çalışma seçeneği de sunmuş. Mi nombre es Marlon Alexander. No todos los días es el trabajo. Y ya así bien, eso es la rutina de todos los días. No, uno personalmente, obviamente la motivación de uno salir adelante, toca a uno bajar a trabajar. Y eso le sirve a uno por el descuento que uno tiene y obviamente es uno personal. Obviamente Mahkumlar hapishanede çalıştıkları her 3 gün için cezalarında 2 gün indirime gidiliyor. Çalışmak isteyenler içinse izin günü bulunmuyor. Mahkumlar haftanın her günü işlerini yapmaya devam ediyorlar. Devlet dairelerinde kullanılacak mobilyalar, mahkumların giyeceği üniformalar, kamunun ihtiyacı olan çeşitli ürünler mahkumlar tarafından üretiliyor. Arkamda görmüş olduğunuz mahkumlar her yıl 10.000 tane üniforma üretiyorlarmış burada. Cezası kesinleşmiş bir mahkumu düşünün.
belki de önündeki 20 yılı bu binada geçirecek. Onu ayakta tutan şey nedir? Dağılmasını önleyen. Ben buraya girdikten sonra bunun umut olmadığını fark ettim. Çünkü artık umudun bittiği yer burası. La Picota. Bu mahkumları burada hayatta tutan şey onların rutini. Çünkü burada büyük kararlar veremiyorlar. Hayat yeniden kurulamıyor. Geriye sadece küçük tekrarlar kalıyor. Koridorlarda yürürken hep aynı fayans izine basmak, aynı duvara dokunmak, pencerede hep aynı saatte aynı boşluğa bakmak, kendi rutinini yaratmak, içeride yaşayan biri için aklını korumanın tek yolu. Pero la verdad, ya lo estamos pagando ya. Siento uno tranquilo ya. Llevo 11 años larguitos, casi ya 2. Me faltan por ahí unos 2 añitos. La condena mía es de 33 años, 4 meses. Que hay veces el dinero no es todo en la vida, que hay cosas que uno debe valorar mucho como la familia, los padres, los hijos, la esposa, ¿sí? Pues ellos me conocen bien y saben que yo soy una buena persona. Las cosas que pasaron, que me perdonen todos porque fue un dolor que les causé a ellos muy profundo y que volvería atrás nunca más y que los quiero mucho. No, porque uno, como tal, pues cuando uno está más joven, uno comete errores en la vida, pero no me considero una mala persona. Mi nombre es Luis Felipe Capador Pardo. Tengo mis hijos, nietos y hace muy poco falleció mi esposa. Si se vino a este sitio es para cuando esté en libertad enseñarles que no por cualquier cosa o una alegación o un disgusto no van a tener inconvenientes porque ya que pasamos lejos de la familia, acá perecemos de muchas cosas que no las sabemos aprovechar afuera, estando en libertad. Peki neden buradasın? Estoy por un porte ilegal de un arma. Homicidio. Estoy por tentativa de homicidio y hurto agravado. Por narcotráfico. Hapishanelerde rutin zamanla bir bağımlılığa dönüşür. İçeride her adamın bir bağımlılığı vardır. Kimisi alkole, kimisi uyuşturucuya, kimisi boş zaman geçirmeye bağımlıdır. Kimisi de kendi rutinine. Çünkü burada insan hiçbir şeye bağlanmadan ayakta kalamaz. Bazıları disipline bağımlıdır. Her gün müzik yapar. Bazıları ahşap yontar. Diğerleri kıyafet diker. Hapishanede haftanın her günü çalışır. Ceza süresinde indirime gider. Hapishanede herkes kendi savaşını verir. Kimisi hapishaneyle, kimisi kendisiyle. Aquí hay que saber manejar la tolerancia y pues saber elegir también las personas con las que uno se relaciona. Aquí siempre el dinero hace falta, claro. Sí necesita uno tener, por ejemplo, su colchoneta, pues acá la dan, pero uno la organiza para estar bien. La comida, pues llega la comida y pronto uno la quiere, pues, como decir, organizar mejor. Bazılarının derisi kalınlaşmıştır. Yıllar içinde sertleşmiştir. Ama bazıları hala kırılgandır. İşte bu yüzden içeride herkes bildiği yere döner. Bildiği sese, bildiği harekete, bildiği emeğe döner. Çünkü anladığım kadarıyla içeride insan en çok kendinden korkar. Kendine olan inancını kaybetmekten. Kendi karanlığından. El mundo lo hace a su modo, mientras que yo pienso a ver si puedo y no es necesario hablar mal ni tener mal vocabulario, solamente demostrarle a mi gente que sí se puede, que sí hay ambiente, que sí se tiene la ideología de hacer música siempre con alegría, porque si tengo energía, porque lo hago así todas las... Yeah, you're perfect man. Hayatımda hiç böyle bir hayalim olmamıştı. Kolombiya'da bir mahkumla böyle bir müzik yapabileceğimi. Şu an neler hissettiğimi anlatamam. İnanılmaz mutluyum. Bu işi işte bunun için yapıyorum. Sizler de bu anlara şahit olduğunuz için ekstra mutlu oluyorum. La Picota'dan çıkarken aklımda tek bir soru kaldı. Biz buradan ayrıldıktan sonra burada gerçekten bir şeyler değişecek mi? Çünkü bugün burada gördüğüm şey
sadece baskında ele geçirilen yasaklı maddeler değildi. Asıl gördüğüm şey hapishanenin içerisindeki ekonomik düzendi. Bazen bir yeri çürüten şey kötülüğün varlığı değil, onun zamanla normalleşmesidir. Belki de bir hapishanenin en karanlık tarafı içeride olanlara bir süre sonra kimsenin şaşırmamasıdır.